Buradan da bak. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Bulgar kanalına hoş geldiniz. Evet. Saçma. Bakın sadece giydiklerimiz. Ben kızakla giyinmişim. Ege tişört. Ege tişört, o kazak. Hava Çünkü durumu ezgici. akıllı yanına tişört almamış. Ve soğuk ülkelere gidecektik. Ne tişört var? Yani tişört de soğuk tişört içerideki katmandır. İçeride atlet gibi giyersin en kötü ihtimalle. Doğru. Doğru tabi. İlk kez böyle Neyse ne geziyorum. diyorduk videonun başında? Tecrübe olacak. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Kendine tut kendine. Tamam, ne diyorduk? Ne diyorduk? Videonun başında Abone olun. abone olun. Başka? Likelayın, Tamam. yorum atın. Başka? Paylaşın arkadaşlarınızla. Başka? Ve hep abone. Katıl butonu da var. Katıl da var. Oradan da kanalın. Kanala ne yapacağını bilmiyor katıla. Katıla da basıp katılabilirsiniz, evet. Başka? Başka yorum atın. Yorum atın, evet. İzleyin. Peki ne yapacağız bugün? Bugün güzel bir kahveye gideceğiz. Kitap. Kahve mi? Yok, kahve değil. Kafe. Kafe değil. Kafe. Kitap. Kahve Kafe. diye bir yer yok Türkçe'de. Kafe diye bir yer var. Kafe. Ha, oraya gideceğiz. Oraya. O aslında kafe değil, kitap. Kitap kafe. Kitap kafe işte. Böyle dedi ki bana evinde kaldığımız çocuk. Dedi Finlandiya'nın dedi hayatımda gördüğüm dedi en iyi, hatta dünyada gördüğüm en iyi dedi kitap kafe var dedi. Oraya gidin dedi, hem kitap okuyun dedi, hem çalışın dedi, hem de dedi ne denir ona, kahve için dedi. Biz de önce oraya gideceğiz. Sonra da bugün hava çok güzel. Finlandiya'yı göstereceğim size, Helsinki'yi. Gezeceğiz Böyle biraz. yani. Planlar bu şekilde. Hadi bakalım. Bu güzel havadaki Helsinki gezisi Oy, başlasın. güneşe bak. Oy güneşe bak. Bu arada arkadaşlar bu kitap kafenin ismi de Arcadia International Bookshop, yani Arcadia, uluslararası Arcadia işte kitapçısı diye geçiyor. Bakalım gidince göreceğiz. Çok merak ettim. Bu arada Finlandiya'daki yaşayanlar, yani Finliler inanılmaz derecede okuyor. Metroda okuyor, orada okuyor, burada okuyor. Uyurken okuyor. Doğru, uyurken de okuyorlar. Bir de dünyanın en çok kahve tüketen ülkesi de Finlandiya arkadaşlar. Her sene kişi başı bilmem kaç litre kahve içiyorlar. İnanılmaz tüketiliyor yani, hani çay içen falan, zaten orada çay kültürü diye bir şey yok. Şimdi bu kitapçının bu sokağın sonunda olması lazım. Yani geldik sayılır. Bakalım, bir de bu hani bildiğin lokal insanlardan gelen biri. Yani bunu öyle gidip de Google'da falan gezilecek yerlerde bulamazsınız. Bak şurası hemen köşedeki yer. Girip bakalım ne var ne yok içinde. Bak böyle burada bunların hepsi 1 euroymuş mesela. Bunlar da 1 euro. Böyle ilk kapıda zaten size bunlar karşılıyor. Hepsi de İngilizce neredeyse ha. Zaten International Bookshop olduğu için uluslararası yani burası. O bayağı büyük içerisi. Yine bak bunlar da 1 euro böyle. Bak Dan Brown'un Meleklerle Şeytanlar kitabı. Güzel ha. Mekan böyle arkadaşlar. Burada böyle geliyorsunuz. Bak burada bunların hepsi böyle satılık kitaplar. Bunları böyle alabiliyorsunuz. Tabi burası kütüphane değil yani. Buradaki abimiz de çok tatlı. Sonra bak buradan böyle kahve alabiliyorsunuz. 2 euro kahve tanesi. Çay da 2 euro. Kahve de 2 euro. Böyle burada bayağı bir Türkçe kitaplar da var. Abi şey dedi. Türkleri çok seviyorum dedi. Bir gün böyle hani ilk girişte gösterdiğim dışarıdaki kitaplar var ya. Bir gün böyle yağmur yağmış. Kimse de içeri gelip abi şey dememiş. Hani yağmur yağıyor, bu kitapları içeri alır mısınız diye. Bir gün bir bakmış böyle 15 tane insan bir anda bunları, kitapları taşıyor falan içeriye doğru. Bir bakmış bunlar Türkler. Çok kitap okumuyoruz ama galiba kitaba saygımız var. Ve yardımsever. Ve yardımsever Genel miyiz? olarak Evet. o yüzden bence. Şimdi Türkçe kitaplar neredeydi ya? Finishler var. Japanese, Spanish, Danish, İtalyan. Aha, Turkish burada. Aa bak şu çılgıntı. Standart kitabımız da burada. Her şey burada. Çok ilginç ya. Burada bilardo da oynayabilirsin. 6 euroya. Böyle yerleştik buraya. Bak
Böyle çalışıyoruz. Sinem kitap aldı 2 euroya bir tane İngilizce. Ne için aldın? İngilizcemi geliştirmek için. Bir de 2 tane kahve aldık. 4 euro işte yani 4 euroya. Burada oturabiliyorsun. Böyle Wi-Fi de var. Hadi şimdi biz çalışacağız. Çalıştıktan sonra da şehri gezeriz. Hadi bakalım. Evet, bitirdik çalışmamızı da. Zaten timelapse olarak gördünüz. Aa bak, böyle çocuk parkının yanından geçiyoruz. Hiç gürültü yok ya. Yani ülkenin çocukları bile ses çıkartmıyor. Ülke inanılmaz sessiz. Ülke kütüphane. Bütün ülke kütüphane. İnsan konuşurken utanıyor konuşmaya. O derece yani hani. Çok ilginç. Bak burası da böyle bir kilise, biliyor musun burası? Hayır. Gidiyoruz şu an. Arkadaşlar burası bak böyle çok ünlü bir kilise. Helsinki'de. Buranın ismi Tempeli Aukio Kilisesi. Şimdi bak zaten gördüğünüz gibi tüm zemin böyle boydan boya taş. Bu kiliseydi arkadaşlar. Bu taşlara oyarak yapıyorlar buraya. Bak böyle kayalar. Umarım giriş ücretsizdir. Şimdi birazdan içeriden de göreceksiniz. Çok etkileneceğinize eminim. Bak buraya birisi haç işareti yapmış taşlarla. Tempeli Aukio Kilisesi. Değil mi? Bence de böyle bir apartmanda yaşamak Çünkü güzel. tatlı. Tatlı. Değil mi? Hepsi bu mu? Tek kıstas. Tek kısa. Tek kıstasın ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Kıstas şey demek. Tek aradığın özellik bu mu yani? Bak bir de arkadaşlar burası da böyle kilisenin diğer tarafı. Ve bildiğin kayanın içinde beton bir tesis gibi düşünün yani. İçinin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ben de birkaç fotoğraf gördüm. Güzeldi. Hadi içinde girip görelim bakalım. Umarım Bidva'dır ya. Baksana bildiğin. Bilmiyorum ki. Hello, thank you. 5 euro. Bak girişler böyle. 5 euro yetişkin. 0-17 yaş çocuk sen ücretsiz. Bir de böyle bir tane kart var ama bu da herhalde aile kartı gibi. Bu da 20 euro arkadaşlar. İçerisi 5 euroymuş. Üzücü. Saçma bence çünkü burası bir kilise abi. Neyse ama ben yine de size hikayesini kısaca anlatayım. Şimdi buranın böyle 1930'larda bir planı çiziliyor, tamam mı? Planı çizildikten sonra da 2. Dünya Savaşı başlıyor. 2. Dünya Savaşı başlayınca plan erteleniyor. Sonra da artık mali problemler ortaya çıkıyor savaş bittikten sonra. 1960'larda falan tekrardan bir tasarım yarışması düzenleniyor. Onda 2 tane kardeş kazanıyor. Ve 1960'ların sonunda arkadaşlar artık bu kilise ziyarete açılıyor, kutsanıyor. Ve günümüze kadar da geliyor. Böyle şehrin ortasında, kayaların içinde böyle güzel bir kilise yani burası da. Böyle giriş ücreti 5 euro. İşte gördünüz zaten fiyatları da. Ama ben 5 euro verip kilise görmeyeceğim. Bir de bana kilisenin ücretli olması biraz saçma geliyor. Çünkü yani sonuçta bir ibadethane. Müze değil. O yüzden bilmiyorum, bana saçma geliyor para vermek. Böyle yani. Bak şurada haç işareti falan var demirin üzerinde. Böyle kayaların ortasında bir yer. Hadi bakalım bir sonraki yerimize hemen gidelim. Bir de arkadaşlar hazır böyle merkeze doğru sokakta yürürken size Finlandiya'nın böyle ilginç bilgilerini de aktarayım. Mesela Finlandiya'da 13 Ekim Başarısızlık Günü olarak kutlanıyor. Belki de bu kadar başarılı bir ülke olmalarının sebebi başarısızlıklarını kutlamaları olabilir. En azından başarısızlıklarını kabulleniyorlar belki de. Böyle yani ilginç bir şey. Hayatım boyunca hiç başarısızlık günü diye bir gün kutlayan bir ülkeyle tanışmamıştım. Bir başka ilginç bilgi de arkadaşlar, Finlandiya ufak
az nüfuslu ama inanılmaz zengin bir ülke. Bunun da sebebi şu, yüksek katma değerli ürün üretebiliyorlar. Bir de ülkede inanılmaz bir yazılım kültürü oluşmuş durumda. Burada arkadaşlar Helsinki'de ve Finlandiya'nın geri kalanında gençler grup oluşturuyorlar. 8 kişilik, 10 kişilik ve beraber video oyunları kodluyorlar. Tasarımlarını yapıyorlar. Yani bildiğiniz bu Apple'ın kurucuları gibi garajlarda, ufak stüdyolarda oyun tasarlayıp oyun satıyorlar. Bu Supercell denen şirket var ya, mobil oyunların hani neredeyse patronu. O mesela Finlandiya merkezli bir şirket. Mesela zamanında Nokia da Finlandiya şirketiydi. 2010'lu yıllarda galiba Microsoft satın aldı. Ama o zamana kadar pazar lideriydi. Yani bu 5 milyonluk ülkenin bir şirketi 30 sene boyunca, 20 sene boyunca telefon pazarının bir lideri olarak kaldı. Bunun da sebebi iyi eğitim sistemi ve iyi yazılımcıları olmasıydı. Ve aynı zamanda dediğim gibi yüksek katma değerli ürün ve yazılım üretebiliyorlar. İşte zaten zengin olmalarının en büyük sebebi de bu. Tabii belli bir süre sonra Nokia da pazardan elendi. Neden? Çünkü inovasyonlara ve yeniliklere eşlik edemedi. Akıllı telefon sektörüne giremedi. Bu tuşlu telefonlarda piyasadan çekildiği zaman kendisi de battı ve çekildi. Ama bu ufacık ülke böyle bir efsaneye ev sahipliği yaptı yani. Bir de arkadaşlar Finlandiya ile alakalı bir başka ilginç nokta da şu. Burasının doğası gerçekten inanılmaz. Bu ülkede tam 187 bin tane göl ve 178 bin tane de ada var arkadaşlar. Yani bu bildiğimiz Yunan adaları vesaire, bunların hepsi bile hikaye. Bu ülkede bulunan ada ve göl sayısı akıl alacak gibi değil yani. Tam 180 bin tane var. İnanabiliyor musunuz? İnanılmaz bir sayı yani. Bir başka ilginç nokta da bu ülkede tek bir tane bile ankesörlü telefon yok. Hani bu bildiğiniz telefon kulübeleri oluyor ya. Bunun sebebini bilmiyorum ama muhtemelen ilk Nokia burada hizmete girdiği zaman herhalde bunları kaldırdılar. Muhtemelen ilk Nokia çıktığı zaman buradaki her vatandaşın Nokia'yı alacak alım gücü parası vardı. Belki o zaman kaldırdılar, belki de hiçbir zaman bunları yapmadılar. Ama şu anda sokaklarda yürürken bütün Finlandiya ve çevresinde tek bir tane ankesörlü telefon bulmak mümkün değil arkadaşlar. Bir de aynı zamanda bu ülkenin çok iyi bir sosyal devlet arkadaşlar. Mesela Finlandiya'nın nüfusu yaklaşık olarak 5-5,5 milyon falan ve bunun da 1,5 milyonu Helsinki'de yaşıyor. O yüzden devlet ülke nüfusunun artması için inanılmaz derecede para ve emek harcıyor. İşte insanların sürekli çocuk yapmasını teşvik ediyor. Bu teşviklerden birisi de arkadaşlar Finlandiya'da çocuk sahibi olursanız devlet size 3 sene boyunca ücretli izin veriyor. Yani 3 sene boyunca anne veyahut da baba bu zamanı paylaşabiliyorlar diye biliyorum. Bir buçuk sene ya da toplamda 3 sene boyunca evde çocuğa bakabiliyor ve bu sürede maaşları hiçbir kesintiye uğramıyor. Zaten devletin en büyük harcama kalemlerinden biri de bu çocuk teşviklerini oluşturuyormuş. Düşünsenize, devletin size 3 sene boyunca çalışmadan maaşınızı veriyor. Hem de tamamen %100 olarak veriyor, yani hiçbir kesinti yapmadan. Bence büyük bir oran. Bununla beraber dostlar bir de şey var. Burada eğitim sistemi gerçekten çok iyi durumda. Zaten Beyaz Zambaklar Ülkesi diye bir kitap var. Türkiye'de bayağı popülerdi bir ara. Hala da okunuyor. Bu kitap Finlandiya'daki eğitim sistemi üzerine yazılmış bir kitap. Yani eğitim seviyeleri gerçekten çok iyi. Bildiğim kadarıyla da 3-4 sene boyunca dünyanın en iyileri seçilmişlerdi. Şu anda bir Fin vatandaşı ortalama 4 dil biliyor. Yani Burger King'e gidiyorum. Kasadaki adam İngilizce çok iyi konuşuyor. Ya da sokaktaki güvenlik görevlileri, sokaktaki çöpçüler, herkes inanılmaz derecede İngilizce konuşuyor. Yani eğitim seviyeleri bu şekilde. Dediğim gibi İngilizce burada bilmeyen yok. Burada İngilizce bilmek fazladan size bir şey katmıyor. Zaten olması gereken bir şey. Ya aşırı tatlı. Türkler her yerde Türk ya. Her yerde seni böyle misafir edecek. Ne oldu? Başımıza ne geldi? Anlat bakalım. İşte girdik, burada gördük İstanbul neydi? İstanbul Grill. İstanbul Grill bir şey restoranına. Girelim bakalım dedik işte buradaki hangi yemekleri ikram ediyorlar vesaire. Girdik, işte buradaki adam Türkçe biliyordu. Zaten Türk kendisi. Evet, kendisi de Türk. Bize çay, baklava, tatlı şeyler ikram ediyor. Aynen, bu ne? Aşırı Helva tatlı. galiba. Abi tatlı da geldi ya. Böyle Ya, hemen. bu kadar. Abi bir girdik, sağ olsun abimiz. Burası da İstanbul Grill. Bunu yazın Google Maps'e, direkt buraya gelebilirsiniz. Abim bildiğin Türkiye'deki yemekleri buraya taşımışlar abi, bak. Böyle her şey, çayı, kahvesi, Türk çayı var. Ondan sonra bildiğin Türk yemekleri. Zaten şu arkamda da bak şey var, direkt ocakbaşı var. Direkt burada abi adamlar kebabını, dönerini yapıp ondan sonra önüne getiriyor. Çok iyi yani. Bak abim abi bildiğin böyle Türk usulü getiriyorlar.
Bu şey karışık ızgara oluyor. Karışık 3 kişilik, 13 kişilik istediğiniz kadar oluyor kardeş. Bak orada çıtır pıtır geliyor. Aynen. 30 saniye beklersen yine geliyor. Tamam. Bak bu şekilde abi bildiğin kızgın saçın altında üstüne getiriyorlar. 3 ile 13 kişi arası oluyormuş abinin dediği gibi. Pilavlar, patatesler abi diziyorlar böyle ya, efsane yani. How many first? For them. 6. 5 bro, 5. Bu şekilde canım benim yakışıklım şimdi. Böyle geliyor gidiyor ızgaralar. Sonu yok. Böyle acıkan arkadaşlara böyle herkese karışık ızgara. Devamı da Böyle burada. devam ediyoruz. Adana kebap, pirzola, Aynen hepsi var. kuzu şiş galiba. Galiba. Bir de ne o? Biber domates. Değil mi? onlar olmadan olmaz. Aynen. Afiyet olsun. Geceler, gündüzlü geceler. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz, iyi geziler. Biraz önce tanıştık yakışıklıyla ve güzel kardeşlerle. Daha önce internetten görmüştük ama böyle yüz yüze ilk defa... İstanbul Grill, mekan burası. İstanbul Grill. Grilli, fince, grill mi demek? Aynı çünkü mangal mıydı? Mangal. Aynen mangal oluyor. Ha, bazen ben memleketlerle konuşunca böyle yeğenlerle falan grilli diyorum. Izgara. Tam Izgara karşılığı kafada ızgara. kalıyor, aynen öyle oluyor. Nasıl burada yaşamak Finlandiya'da? Gördüğün gibi mükemmel. Yani yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz bilmiyoruz ama yaşıyoruz galiba. Çok güzel gördüğünüz gibi. Böyle. Şey oluyor aslında, nasıl diyeyim? Gün boyunca böyle çalışıyoruz, uğraşıyoruz, geziyoruz gördüğünüz gibi. Siz geziyorsunuz ya, biz de aynı böyle koşturmaca, oynatmaca hesabı. Masadan masaya. Akşam böyle oluyor, iş bitiyor. Ondan sonra açıyorsunuz böyle şeyinizi, pardon kahvenizi, değil mi? Açıyorsunuz biranızı, yürüyorsunuz. Ondan sonra her şeyi unutuyorsunuz ya da ben öyle yapıyorum. Aha. Daha doğrusu genelde bizim hemşehriler çok çalışıyor, şey şakası gırgırısı. Türkiye'ye gidiyor musun? Sen de görüyorsun zaten herhalde gezdiğin yerlerde. Aynen. Bizim Türkiye'nin kanında var herhalde Türklerin Türkler birazcık. abi kapatmıyor, mekan Hastalık kapatmıyor yani. Türkler. Gece gündüz çalışmaya Türklerde bilmiyorum. aşk mekan gibi. kapatma hastalığı var abi. Var. Mesela- Güzel tarafı şu. Sıkılmıyoruz ya da sıkılmıyorlar ya da dünyanın her yerinden en azından kimse ne diyeyim surat yapmıyor mu derler. Herkes seviyor. Evet. Irkımızı öyle diyelim. Evet. Ama biz kendimizi bazen çok yoruyoruz. Diyeceğimiz o ya. Abi mesela Avrupa'da Bir şekilde olup gidiyor ama nasıl dedin Avrupa'da ya. gece mekandan çıkan herkes Sigara. tek bir yere gidiyor. Sağ ol abi, ben bıraktım. Herkes Çok iyi tek bir yaptın. yere gidiyor. Kebapçı. Gece gündüz açık kebapçılar. Genelde eskiden öyleydi canım da aslında. Şu 9-10 yıldır diyelim en azından. 10 yıldır bayağı bir çoğaldı böyle çeşitler. Ondan sonra değişik restoranlar. Sokak 15 yemeği kültürü oturuyor değil mi? Sokak yemeği korona zamanı geldi ya. O zaman ilk defa böyle başladı. Helsinki'de en azından, Finlandiya'da kamera bitti Yo galiba. devam ediyor, çekiyor. En azından ben burada yaşadığım için bunları biliyorum. Başka illere fazla sadece geziye gittiğim için bilmiyorum ve yemek kültürü bir 10 yıldır falan daha da çok çoğaldı aslında tam aksine. Türk restoranları veyahut da ne bileyim Bulgar restoranı, Yunan restoranı gittikçe çoğalıyor. Eskilere gidersek 20 sene öncesi, 15 sene öncesi sokaklarda sadece evet kebap, pizza. İlk geldiğinde nasıldı Öyle diyorlar. peki burası? Sakin, ıssız. O zaman mükemmeldi. Şu Yani an? yine mükemmel. Şu an Türkiye hesabı. Aha. Göçmenlik her yerden her yer olduğu için yani burada da aynı. Aynen. Helsinki'de. Almanya'da nasılsa Finlandiya'da da böyle veya Ama Türkiye'de, yine de- Bulgaristan'da nasılsa Burada aynı. o kadar yok abi ya. Evet, Türkiye karşılaşınca yine de burada daha sakin bence. Ya sakin, illaki sakin ama orada 80 milyon nerede? Tabii. 5 milyon nerede? Bizim şimdi Türkiye'nin en küçük şehrini biliyorsunuz. Yani ortalama bizim Alanya. Ben Alanyalıyım örneğin. Aha. Bilmiyorum nüfusunu ama tahminimce herhalde 5 milyonun üstündedir Antalya civarı değil Antalya- mi? Finlandiya'nın toplam nüfusu 5 Aynen. milyon 500 bin. Yani şu 20 senedir aynı. 20 yıl önce de aynıydı. Ve her zaman biri doğuyor biri gidiyor hesabı. Hiç yukarı aşağı pek fazla bir şey değişmiyor. Peki avantajları ne buranın sence? Avantaj derken tek Yani Türkiye ile huzurlu kıyaslarsan olması diyorsun. dezavantajları ve avantajları ne? Şöyle şunu tutma şansın var mı Tabii Sinem ya? ki. Kusura kalma ya. Sorun yok. Tam dedik bir sigara ters yakacağız, yön yakacağız. Aman aman. Öyle. Tadı kötü kalıyor aslında. Güzel oluyor ya. Bir şey olmuyor alışıksız. Akşamları kafayı çekince de böyle yakıyoruz ters havanında da. O yüzden standart. alışkanlık var, Ona problem yok. yapacak bir şey yok. Ona yapacak bir şey yok. O Öyle bir standart. sorun yok yani. Kısaca öyle. Standart güzel ya. Yani ne diyelim sinir stres yapmıyorsanız güzel. Türkiye'nin avantajları ne? O inceliklerini bilmiyorum ki vallahi. Sakin kafayla böyle hani daha çok işi takan, ne bileyim geleceğini düşünen insanlara sormak lazım. Ben yarını düşünmediğim için Doğru. öyle bir takıntım yok. Doğru, Dünü de doğru. düşünmüyorum. Kaç yıldır burada çalışıyorsun Yani abi? burada İstanbul derken Grill'de. burada ben öyle çalışmıyorum. Kaç yıldır değil. Kısa süre yeni başladım ben buraya. Aha. Daha önceleri de diğer işletmeciler değişiyordu. Bazen böyle bıraktım, başladım ki daha öncelerine gidecek olursak burayı biz yaptık. Ben eski abim var burada. Abim dediğim arkadaşım bizim Hacı var.
Yukarıda Camping Pip buraya, ona da uğrarsınız. Teşekkürler gençler, thank you very much. Var canım, var, gel. O yapmıştı burayı, beraber yapmıştık. Sonra satıldı. Dönüldü. Buyur canım, yakışıklı, görüşürüz. Neden? Öyle ben nasıl diyeyim, bazen burada çalışıyorum, bazen orada çalışıyorum. Kendimi çok iş yaptım ben zamanında ki anlaşılıyor zaten, biraz önce dediğim gibi saç sakal hepsi gitmiş. O yüzden diyorum ya, artık hiçbir şeyi takmadığım için rahatım. Aynen. Ama böyle biraz önce ilk konuşmaya başladık ya. Böyle çok aşırı çalışıyoruz bilmem ne, değil mi? Öyle olduğu zaman hayatın ne olduğunu anlayamıyorsunuz zaten. Peki sende var mı vatandaşlığı buranın? Kalıcı oturum Yok, mu bende var? yok. Aha. Hakkım var ama başvuru yapmadım. Anladım. Kalıcı oturumun mu var peki? Evet, aynen. Süresiz mi diyorsunuz? Ne Ha, diyorsunuz? süresiz kalıcı. Ha, o aynen. öyle. Ben öyle bir şeye ihtiyaç duymadığım için başvuru yapmadım. Buraya ilk nasıl geldin? Gezerek, aynı sene şu anda senin, Onur'un, ondan sonra Yırtı Paça mıdır nedir o Yırtık Emre'nin pantolon. yaptığı gibi. Emre Kan, bilmem Tatlıcan hesabı. Gezmeyi çok seviyordum ben küçükken. O zamanlar böyle internet, YouTube yoktu. Ama hani böyle şeyler vardı ya, turist ömür muhabbetleri vardı. Dünyaya gezeceğim ben diyordum Alanya'da. Zaten biliyorsunuz Alanya plajda büyüdük, turistik yer. Zaten Antalya'dan uçtuk. Aynen, Tallinn. Kleopatra plajını biliyorsunuz. Aynen, aynen. Ha, orada benim abim var. Alin Otel var. Orada büyüdük. Veya Alay Otel var. Alanyalılar, Antalyalılar iyi bilir. Hep oralarda büyüdüğümüz için ki yerlisi. Dünyayı gezme hayali vardı. Küçükken böyle gençliğin verdiği güzellikler, güzel kızlar, ne bileyim gelen gidenler. Değil mi ya? Ama öyleydi yani. öyle, Sizin öyle. yaşınızdayken öyle. Yani İnsan duramıyor gençken yerinde. insan beyni ne düşünüyor? Sadece eğlence düşünüyor. fazlasını. Ben öyle çıktım yani yollara. Ama böyle dediğim gibi hani oraya kalacağız, buraya gideceğiz diye bir şey yoktu. Finlandiya böyle indik ya Alanya'nın sıcağından böyle gezmeye. Vantaa Havalimanı, böyle yukarıdan aşağı bir baktık, böyle komple beyazlık var. Dedim bembeyaz, kar, aşık oldum karına hesabı. Ondan sonra Antalya'da hiç kar görmemiştin. yaylalarda biliyorsunuz Konya'ya giderken bindim ama. Bir tek orada Torosların arkasında. Yani öyle. Onu da hep genelde iş güç hayatı olduğu için mesela veya küçükken de Sen çalıştım. ilk gezdiğin ülke burası. Buraya taşındın mı? Taşınmadım, gittim geldim. İlk Ha. Almanya'ya geldim ben, Hollanda'ya gittim, buraya geldim. Ama daha çok ilk zamanlarda buraya gel git yaptım hesabı. Sonra hoşuma gitti, kaldım Peki canım. ilk geldiğin ülke burası mıydı gezmek için? Yok dedim ya, önce Almanya. Ha, ben anlamadım. Yerleşmeden önce Almanya'ya Lan ben gittin anlamadım ki sen anlayasın. Değil mi yani? Ben anlamadım ki sen anlayasın. Yakışıklım yani. Her neyse öyle. sandım. Harika ya. Öyle. Şey yaparsın, o yukarıya da biraz önce sordun ya. Aha. Faruk abi de... Adı ne dedin abi? Mekanın? Tam düz gidersin buradan. Yolun sonunda Finkino var, Campi. Burası merkez oluyor zaten. Campi. Tamam ha, alışveriş Campi. Evet merkezi, evet evet. orası. Altı Oraya otogar olan, varınca- evet. Ha, o sol tarafta şey var, Camping Pip buraya. Orada çok eski yer, tanınmış yer. O da konuşabilirsin. Kebap muhabbet yeri mi etmeyi. o da? Nasıl? Buraya benzer bir yer ama orası hafta sonları falan, geceleri de açık ki eskiden ben varken 24 saat açıktı her gün. Evet. Korona zamandan sonra biraz değişti, ben ayrıldım. O Rahatlattılar gitti işi, geldi. evet. Bir şeyler oldu. Şimdi akşam 12'ye kadar açık. Hafta sonları sabaha kadar açık. Tamam, oraya Orada da aynı, uğrarız. düzen aynı biraz. Burayla aynısı. Aha. Çünkü sistem hep aynı beraber kurulduğu için. Tabii. Orada tek ekstra olarak kebap pizza da var. Aha. Az önce sen dedin ya, hep kebap pizza burada yok. Aynen aynen. Burada yok. Büfeye bazen koyuyoruz gelen müşterilerin. Zaten bana yesin çok ikram. saçma geliyor biliyor musun? İkisini birleştirmek. Yani ocakbaşı diyoruz Türkiye'de örneğin. Aynen. Dönerci. Ona benziyor. Türkiye Aynen. olarak anlatayım. Yok, Değil mi? pizza ile şeyin birleşmesi bana saçma geliyor, dönerin. Avrupa'da hep öyle. Türkiye'de asla bulamazsın. Yani bence Çok ayrı uzmanlık. Aynı konuda katılıyorum Aynen. ben sana. Çok ayrı uzmanlıklar. Ama herkesin işte Ama özel hayatı. Işte ucuz ve sokak yemeği olarak bakılıyor. Ucuz derken aslında öyle de değil de kolay. Yapması kolay. Aynen. İşi çok kolay, öyle diyelim. Ama Çünkü ben şeyden şöyle bahsediyorum, söyleyeyim. aynen. Tukku maliyetlerinden bahsediyorum değil mi? Ben nasıl olacak, nasıl dedim, tukku diyoruz ya, ne? Tukku. Alışverişi diyeyim. Ha. Normal bir eti 10 euroya alıyorsun kilosunu ki tabii koronada değişti ama şu anda bir de ekonomi Türkiye çok battı diyorlar ya. Burada daha da beter gözükmüyor ama geçen yıl 10 euroya aldığımız ne bileyim balıktır, ettir. Şu anda 20-30 eurolarda. Bir kilo lohi salmon balığı mı diyoruz? Fiyatı 25 euro, 20 euro, 30 euro gidiyor yukarı doğru. Tabii marketten markete değişiyor. Bir kilosundan bahsedelim. Onu alacaksın, satacaksın bir de. Ticaret olarak konuşursak. Evet, evet. O da berbat. Ama kebabın tek dedin ya az önce. Kolaylı, küçücük bir masa, bir pizza fırını. Evet. Bir kişi gerekirse günlük ne diyorum, yani özetini anlatayım. Bir kişi tek başına 2000 euro kasa yapabilir müşteri varsa. 2000 euro Ola ciro. ki 2 kişi olsun diyelim. Ha, evet. Ama bu tür yemeklerde öyle değil. Yani Hizmeti- istersen 1000 euro yap, istersen 5000 euro yap. Günlük biliyorsunuz yani bayağı bir minimum Masrafın 5-6 var. kişi Evet. lazım. Peki yani bir de çalışması. buralarda bahşiş zorluğu var. kültürü var mı Amerika'daki gibi, yoksa daha mı az? Dinlerde yok. Aha. O genelde bizim Türkiye'ye gelen turist olarak geliyor ya, o zaman Aynen. belki. Anladım. Zaten vermezse bizimkiler çarpıyor biliyorsun gençler ya, Aynen, öyle aynen. yani. Onlar
O yüzden 10 liralık adamlar şeyi 20 liraya alışmışlar satıyor. yani. Aynen maalesef öyle. Aha. Yok Avrupalılarda fazla yok o. Kolay Anladım. kolay yok. Alakart yerlerinde böyle bazen masada servis alıyoruz ya. Aha. Olabiliyor istisna olarak. Şey ama öyle ne diyeyim öyle küçük paralar yani 3 euro 5 euro ama kimsenin bağışçıya ihtiyacı da yok burada onu da söyleyeyim. Evet. Herkes saat ücreti maaş çalıştığı için Ne kadar abi çalışanların öyle saatlik beyinde öyle garson bir şey yok. ücretleri burada? O değişiyor canım ya. Ortalama yani. Ortalama Tabii ki şu değişir. andaki şartlar karışık olduğu için eski daha iyiydi bence. İşte göçmenlik olayı çoğaldıkça değişiyor. Çıkıyor düşüyor ekonomi ortası gibi burada da öyle oldu birazcık. Ortalama net olarak 12-20 arası değişiyor. Ama bu cebine asgari giren ücret- değil mi net? Hayır o işte Ha, yanlış brüt, anlatılıyor. vergiler düştükten sonra. Ay Öyle vergiler değil. düşmeden Brüt. önce. Ha brüt. Brüt, Ben evet. anlamıyorum öyle inceliklerini de. Yani hep diyorlar ya 3000 euro maaşım var Avrupa. 3000 euro 12 aya olarak hesap oluyor. Tabii. Devlet gözünde. Hani 3 ay çalışmadın, 3 ay çalıştın o da var. Hasta oldun, izine gittin, tatil yaptın değil mi? Aynen. O 12 aya göre hesaplanıyor. 3000 euro ortalama bir maaşı varsa 3 çarpı 12 benim matematik 0 artı 36. 0. He. 36 bin euro ya. Bu demek oluyor ki her ay 1000 eurosuna vergiye veriyorsun ortalama. 2000 kalıyor. Yani vergi derken vergi, emeklilik, sigorta hepsi içinde. Evet. Böyle 3000'i de geçiyor. Ama maaş olarak hepsi ödendikten sonra iş veren diyelim. Cebine kalan. Hay işveren kesiyor, muhasebeciye gidiyor. Değişik incelikleri de her neyse. Geriye kalan 2000 euro oluyor. 1000 euro da ev kirası veriyorsan 1000 euro kalıyor. 1000 euro geliyor. Üzerine benim gibi sigaram bir anda var, pardon kahvem sigaranda varsa o da oraya gidiyor. Ay sonuna ne diyor maaş alıyorsun ya da alıyorsunuz ya. Bakmışsınız ikinci, üçüncü hafta 0'a 0 Evet. gidiyor. Normalini söylüyorum tabii ki. Bu böyle yani. Aynen. O bazen Türkiye'de bizim kardeşler, yeğenler tabii gençler aynı. Hı. Sen az önce sordun ben de dünyayı gezmekti içimde ama öyle para düşüncesi falan yoktu çok Tabii şükür. tabii. Öyle düşünüldüğü gibi değil onu da söyleyeyim yani. Yanlış düşünüyorlar orada. Hani ne diyorlar? Tabii ki herkes gelsin, gezsin, dünyayı gezsin. Ben de istiyorum yeğenler olsun, sizler olsun, herkes gezsin. Onda bir sorun yok. Ama öyle hani bazıları heveslenip geliyor buraya 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl ondan sonra geriye de dönemiyoruz ya da dönemiyorlar. Niye dönemiyorlar? İşte o herkesin değişik sebepleri var. Ben şu anda nasıl döneyim kendi adıma? Değil Neden? mi? Bir gidiyorum benim yaşlılarım hepsi arkadaşlar kocaman hepsi aileye kavuşmuş. Artık burada ortam yapmışsınız. Yani beyin olarak da öyle alışıyorsunuz. Olmuyor, zor oluyor. Gittiğimiz zaman bilmiyorum. Değişik oluyor ya. İşte yaşamadan anlatılmıyor değil mi? Tabii öyle. O birazcık zor oluyor. O yüzden dediğim gibi sıkıntısı sorunu varsa tabii ki memleketlerde gelsinler. Tavsiye Aha, ederim. Ama tamam. diğer türlü yaşamak için tavsiye etmiyorum kardeşim. Soğuk diyorsun. Geziye gelsen. Ha. Soğuk. Şu an yaz işte. Doğru bu. Ya her gün konuşuyoruz ki bu yıl özellikle daha yaz gelmeden, ilkbahar gelmeden sonbahar geldi. Doğru. Yaz komple yağmurlu geçti ki en azından yağmur güzel. Peki tertemiz. Helsinki hep karlı mı oluyor kışın? Genelde evet. Genelde de bembeyaz. Aşkın abi. Yapacak bir şey Yani yok. aynen. Bak dedim ya ilk aşık olduğum karıydı. Aynen. Yani bazen böyle espri yapıyoruz. Karı mı? Yok karı değil. Kar. Evet. Beyaz şu an. Abi Yani çok memnun temizlik. oldum. Ben seni Ben artık de canım tutmayayım. benim. Kendinize iyi Abi bakın. sağ ol. Bol Sen de şanslar, iyi görüşmek geziler. üzere. Tüm arkadaşlara, memlekete selamlar, sevgiler. Aleykümselam, Umarım çok yine sağ ol. görüşürüz. Bir sıkıntınız, ihtiyacınız olursa Eyvallah haber abi, verin. sağ ol. Instagram'ın Allah'a var mı? emanet. Instagram var. Numara direkt alabilirsin. Tamam. Yazabilirsin. Sorun Yazalım. yok. Gelen hemşerileri de herkese diyoruz. Sıkıntısı derdi olan Aha. baş üstüne yerimiz var. Eyvallah elimizden abi, geldiği çok kadar. sağ ol, teşekkürler. Eyvallah. Teşekkürler. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Bizlerle kalın diyoruz. Neşeli gezmeler. Abi çok tatlıydı ya. Çok eğlenceli. Sağ olsun bize çay, kahve, ondan sonra baklava, helva. Ne olacak senin bu tatlı sevdan? Bilmiyorum. Seyahatin son baklavasını buldun galiba. Buldum. İkinci el kıyafet bakacaktık. Sinem ve tişört için. Onlar da kapanmış. Yürüyoruz ama galiba. Bak burası da ikinci el galiba Sinem. Bak ya. Bak böyle. Finlandiya gibi soğuk ülkelerde ve kuzey ülkelerinde ikinci el sektörü inanılmaz popüler arkadaşlar. İnsanlar asla sıfır giymiyor. Paralarını da buna harcamıyorlar. Yani hem böyle bir doğayı koruma sevdası hem de ceplerini koruyorlar yani. O yüzden çok güzel bir şey bence bu. Dostlar bir de size bu Helsinki'nin bir özelliğinden daha bahsedeceğim. Çok güzel parkları var. Yemyeşil böyle bak. Her yer park değil mi kız? Evet çok güzel. Çok güzel. Ben yattım burada. Ya bir de buralarda böyle kamp atıp kalabilirsiniz ve kimse de bence size neden kalıyorsun demez ve bence süper güvenli. Hiç evsiz görmedim şehirde, hiç görmedim geldiğimden beri. O yüzden bence eğer paranız yoksa ve illa gezmek istiyorsanız bence Helsinki'de de gelip burada çadırda kalabilirsiniz. Yani ben Oslo'da kaldım, Roma'da kaldım, birçok Avrupa şehrinde çadırda kaldım. Bence bu da onun için uygun bir şehir. Şu anda Couchsurfing'den kalacak yerim olduğu için çadırda kalmıyorum ama eğer kalacak yerimiz olmazsa
Gidip şeyde yapacağız yani, çadırda kuracağız bazı şehirlerde. Bence Doğu Avrupa, Batı Avrupa'dan bir tık daha güvenli. Şu ana kadar öyle yani. Özellikle Estonya öyleydi. Bakalım Litvanya ve Letonya nasıl olacak? Bir de Polonya'yı da merak ediyorum. Öyle yani dostlar. Bence parklarda gelip çadır atabilirsiniz. Güzel de olur yani. Sadece hava durumu sorun olabilir. İşte kışın olursa burada her şey bembeyaz kar. Doğru, O zaman aynen. kamp Kışın, yazın ama kuramazsın. zaten ya. Yazın gezmesi gerekiyor. Aynen. Burada Kışın gidip- zor. Aynen. Öyle. Bitti mi cümleler? Bitti. Yok mu başka bir şey? Bir de parkta da aç kalmazsınız. Ha doğru, elma var. Bu arkadaki elma acı onu. Ekşi elma severseniz ben yedim. Wow. Ben yedim vallahi, güzel. Afiyet olsun. Evet dostlar, Helsinki'de bir gün bitti. Yine böyle Helsinki'nin limanındayız, arkamda gördüğünüz gibi. Yani güzel bir gündü ama bir günde bitiremedim şehri. O yüzden geri kalanını bir sonraki bölüme saklayacağım. Şimdilik bu bölümü burada bitiriyorum. Yarın da bir sonraki bölümü çekeceğim ve daha gezecek yerlerimiz var. Helsinki tahmin ettiğim gibi bir günde bitmedi. Bir günde bitecek bir şehre değilmiş. O yüzden de abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Daha Finlandiya'da market fiyatları videoları da gelecek. Finlandiya ekonomisi üzerine konuşacağız. Daha yapacak şeyler var yani Finlandiya'da. Çünkü dünyanın en zengin ve gelişmiş ülkelerinden birisi. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.